Merhabalar, Filiz Gökdemir ben. Eğitim koordinatörü. Kumaş Fırsatı YouTube videolarımız tüm hızıyla devam ediyor. Bu videomuzda sizlerle birlikte pamuk fistolarımızdan astarlı bir elbise dikeceğiz. Önü kruvaze gelecek, eteği büzgülü olacak tabii ki. Buyurun başlayalım. Evet, öncelikle üst taraftan 1 santim gibi bir çalışma çizgisi hazırlıyorum. Kruvaze yapacağımız için öncelikle arkayı kesiyoruz. 9 santim standart yaka genişliği veriyorum. 12 santim omuz genişliği, 3 santim aşağıya düşüyorum. Sizler kendi ölçülerinizi nasıl alabileceğinizi öğrenmek için YouTube kanalında tam kapsamlı ölçü alma ve kalıp çıkartma videolarımız mevcut. Onlardan faydalanabilirsiniz. Benim çıkartacağım beden 40-42 beden arası. 38'e de olur. 12 santim omuz genişliği verdim. 27 santim göğüs düşüklüğü. Ve belden büzgülü yapacağım için bel düşüklüğüm 40 santim, 40 santim 1 santimle dikiş payı verip 41 santimden düz çizgimi alıyorum. Şimdi kol evimi bulacağım. Kol evini bulmak için bel düşüklüğü bölü 2 yapıyorum. Yani 21 yapıyor. 20,5, 21 diyorum. 2 santimde bolluk payı ekliyorum. 23. Göğüs ölçümü buluyorum. Göğüs ölçümü alıyorum. Dediğim gibi ölçü nasıl alınır, kalıba nasıl dökülür YouTube'da videomuz var tam kapsamlı. Göğüs bölü 4 yapıyorum. Artı 2 santim ekliyorum. Yani 28 santim burası. Kol evi için hemen kavaduramı alıyorum. Şu şekilde veriyorum. Arka olduğundan dolayı çok içeri girmiyorum. Ve çizgimi belirliyorum. Belime de bel ölçümü veriyorum. Yine artı 2 santim bolluk payı veriyorum. 23 santim. Yakayı 0 kesiyorum. Yakayı da 3 santim düşüyorum. Bir santim dikiş payı vererek kesiyorum. Evet, arka bedenim hazır. Ön taraflar kruvaze olacak. Onun için ön kısmını kesmek adına kumaşımı biraz geniş katlıyorum. Arka parçamı alıyorum. Açılmış bir vaziyette kumaşımın üstüne yerleştiriyorum. Buradan itibaren 15 santim kadar içeriye katlıyorum. Ve üst kısmı da yakaya kadar kıvırıyorum. Kruvazemin ön tarafını 25 santim kadar aşağıya iniyorum. Eğri rigamı alıp burayı hafif yakayı 0 alarak şu şekilde bir ovallik veriyorum. Arka bedenimden çıkarttığım için tabii ki dikiş paylı. Ön tarafta yapacağımız 1-2 değişiklik var. Omuzumuzu yakayı 0 alarak şöyle 1,5 santim kadar düşüyorum ve kol evimi de 0 gidip buradan 1,5 santim kadar içeriye giriyorum. İki önüm de hazır. Şimdi buradan da kolu çıkartacağız. Kol için yine arka bedenimi alıyorum. Sıfırdan buraya yerleştiriyorum kumaş katına. Ve şu şekilde aşağıya kadar 12 santimlik bir mesafe gelecek şekilde yerleştiriyorum. Bakın. Daha sonra bunun düzünü alabilirsiniz. Ortasını bulduktan sonra 1 santim içeri 1 santim dışarı şeklinde çizdiğimizde kol evimiz hazır arkadaşlar. Boyunu tabii ki dilediğiniz kadar yapabilirsiniz. Ben kısa bir kol uygulayacağım fisto elbiseye. 17 santim, 2 santim de kıvırma payı içinde. Eni 18 santim olacak.
ve buradan şöyle birleştiriyorum. Yine dikiş payı bırakarak kesiyorum. Açıyorum. Ön kol oyuntusu vereceğim. Şuradan burayı sıfır alarak 1 santim kadar içeriye giriyorum. Ve burası benim kol evim. İşaretlerimi de alıyorum ön kollarım için. Ve kesimimiz şimdi astarımızı yaptığımızda bitmiş olacak. Öncelikle ön bedenimi yerleştiriyorum. 2 parça olarak astarımı kesiyorum. 0. Kollara astar yerleştirmeyeceğim. Arka bedeni de aynı şekilde kumaş katına yerleştiriyorum. Evet, arka astarım da hazır. Etek büzgülerim için parçalarımı kestim ben. Bakın şöyle yerleştiriyorum. Bu ilk parçam olacak. Şu kadar büzgü payı. 2 parça ben yaptım. Çünkü dikişleri kenarlara vermek istiyorum. Üst taraf için bu kadar bir dikiş payı veriyorum. Büzgü payı. Alt taraf için de yine 2 parça kestim. Oranın büzgü payı da yine bu kadar. Bu şekilde. Ben elbisemin boyunu 90 santim yapacağım. Altında 4-5 santimlik bir kıvırma payı bıraktım. Onun için üst parçam 40 santim. 40 santimi 90 santimden çıkarttım. Kalan 50 santimi de bir parçamı 20 santim yaptım. Pardon, 95 santim. Bir parçamı 25 santim kestim. Diğer parçamı 30 santim kestim. Kısa parçam üste gelecek, uzun parçam alta gelecek şekilde büzgülerimi yapıp yerleştireceğim. Astarımı tek parça halinde keseceğim. Boyunu, eteğimin boyu 50 santim olduğu için 45 santim yapıyorum. Üst parçayla birleştireceğim için üst parçamı alıyorum. Evet. Ona uygun olarak evet, ön parçamın tekini alıyorum. Düzü bana bakacak şekilde yerleştiriyorum. Astarımı alıyorum. Düzü düzüne bakacak şekilde ilk etapta bu kısmını dikiyorum. Ön kısmını. Sadece. Açıyorum. Astar kısmına payımı katlıyorum. Ütüyle de basabilirsiniz. Yine astar kısmına şöyle bir çıma dikişi atıyorum. Arka parçayı da aynı şekilde düzü bana bakacak şekilde yerleştirip astarımı yerleştiriyorum ve sadece yaka kısmını dikiyorum. Evet, yine düzü bana bakacak şekilde yerleştiriyorum. Ön parçalarımı da alıyorum. Düzüne bakacak şekilde yerleştirip omuzlardan açıyorum ve omuzları birleştiriyorum. Şuradan omuz dikişlerini denk getiriyorum üst üste. Ve dikişini açarak, gererek şuradan bir dikiş atıyorum omuzları tutturmak için. Ön kısmına da boydan boya bir gaze dikişi atıyorum. Yani yarım santim genişliğinde bir dikiş atıyorum astarı tutturmak için. Hem de spor bir görüntü vermek adına. Şimdi kolları yerleştiriyorum. Kolların ön taraf için bölümünü ayırmıştım. Şu şekilde serdiğimde bakıyorum.
sırta geliyor. Diğer kolumu alıyorum. Omuz çizgisinden, omuz dikişinden yerleştiriyorum. Koldaki astarla birlikte birleştiriyorum kolumu. Astar parçalarımı ve fırfır içi kestiğim tüm parçalarımı tek tek büzgü çekiyorum büzgü ayağıyla. Büzgü ayağıyla ilgili videomuzda Kumaş Fırsatı YouTube kanalımızda var, nasıl kullanabileceğinize dair. Beden kısmını alıyorum. Düzü bana bakacak şekilde yerleştirip önce astarımı yerleştiriyorum. Sonra da üst tarafa dikeceğim fırfırımı alıyorum. Önce fistomu yerleştiriyorum, fisto kumaşımı. Düzü düzüne bakar vaziyette. Üzerine de astarımı yerleştiriyorum. Ve dikiyorum. Şimdi alt fırfır parçamı alıyorum ve alt diktiğim parçama komple dikiyorum boydan boya iki tarafı da. Dikerken büzgülü taraftan dikiyoruz. Büzgüleri tabii ki düzelterek dikkat ediyoruz. Evet, birleştirme tamamlandı. Şimdi kenarlarını birleştireceğim. Tersini çeviriyorum. Koltuk altından iğneliyorum. Bel kısmını denk getiriyorum. Buralara çok dikkat ediyoruz. Dikişlerimiz. Ve yine fistoda dikiş yerlerinin birbirine denk gelmesine dikkat ediyoruz. Astarımı da ayrıca dikiyorum. İki tarafı da bu şekilde iğneleyip dikiyoruz ve kollarımızı kıvıracağız. Kenarları diktim, overlocklarını çektim. Kollarımı şu şekilde 2 santimden kıvırıyorum ve altını da istediğiniz genişlikte kıvırıp şu şekilde düz dikişini geçiyorum. Evet, biz astarlı fisto elbisemizi diktik, bitirdik. Rengarenk fistolarımızdan alıp siz daha da güzellerini dikebilirsiniz. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Instagram sayfamızı takip etmeyi, YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayalım lütfen. Bir dahaki videolarımıza görüşmek ümidiyle, hoşça kalın.